Merhabalar sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak, ay burcu Oğlak olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Oğlak burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 7 gün içinde seni neler bekliyor? Hayatında ne tür gelişmeler olacak? Alman gereken mesajlar nedir? Bakalım bir karıştırdık. İlk kartımızı aldık budala. Şimdi burada yeni bir başlangıç var ama şöyle bir durum var. Hani hiçbir şey bilmiyorum, her şeye sıfırdan başlayabilirim. Aynı zamanda her şey olabilirim. Tam bir Joker'e yakışan bir başlangıç geldi sevgili Oğlak Burcu. Yani böyle bir etki altındasın. Sıfırdan başlıyorum. Belki çok fazla şey bilmiyorum ama içimde ayrı bir saflık var. Ayrı bir masumiyet var. Şekil alabilme, öğrenme, başlattığım şeyleri gerçekten iyi bir şekilde geliştiren her şeye açığım dediğim bir durum içerisinde olacaksın. Hemen bir bakalım. Bir bekleme ve atalet durumları söz konusu. Keşiş şöyle bir 9 ermiş. Okey 5 aşağıya. Şimdi bakalım kartları komple bir açalım arkadaşlar. Şimdi sevgili Oğlak Burcu, burada sıkıntılı olduğun bir durum var ve geceleri uyuyamıyorsun. Bazılarınız belki bazı vermeniz gereken sınavlar arkadaşlar, kariyer hayatınız ya da almış olduğunuz eğitimler olabilir. Emek verdiğiniz konularla ilgili burada bazı karmik durumlar söz konusu ve geçtiğimiz 12'li vadelerdir. 12 ay, bazılarınız için 12 yılda olabilir arkadaşlar. Yani 5'li vadeler, 5 hafta, 5 ama bu daha çok hani ileri vadeleri gösteren kartlar olduğu için. Şimdi bak, hem yakın vade var 9 hem uzak vade var 9. Hafta, ay, yıl olarak da alabilirsiniz. 9'lu, 5'li ve 12'li vadelerdir. Bir türlü ilerletemediğimiz, sıkıntı yaşadığım durumlar var. Şimdi bakalım yani bu bir haftalık süre içerisinde nedir? Şimdi burada uykusuz kaldığın, bir türlü ilerletemediğin karmik bir durumun içerisindeyim dediğim bir durum söz konusu. Acaba ben bu işi nasıl hallederim? Acaba ben bu sınavın üstesinden nasıl gelirim? Bu sorunu nasıl çözebilirim dediğim bir durum var. Şimdi burada bir ölüm kartı. Bazılarınız belki bu haberi de almış olabilirsiniz. Güneş yükselen arkadaşlar. Ölüm kartı burada ciddi bir dönüşüm var. Özellikle akrep etkili olanlarda hayatınızda gerçekten bazı kayıplar olmuş olabilir ama hani burada diğer ölümden ziyade çok ciddi bir dönüşüm var. Şimdi ölüm kartından sonrası gelecek olan kart çok önemli. Yani o kartı çektikten sonra ben asıl yorum yapabileceğim arkadaşlar. Bir bakalım ne gelecek? Yani bu nedir? Böyle bir şey mi gidecek yoksa başka bir konu mu var burada? Hemen bir bakalım. Yani tamam arkadaşlar, burada şimdi kılıç onlusu işte bakın yani diyor ki aç beni diyor arkadaşlar. Şimdi sevgili Oğlak Burcu, yani bu nedir ya? Kayıp üstüne kayıp, hayal kırıklığı, ciddi bir dönüşüm, karmik bir durumun içinden çıkamamak, geceleri uykusuz kalmak. Ama en ağırı bitmiş. Şimdi bak, en ağırı bitmiş ve evet, asa altısı. En ağır, şimdi sevgili Oğlak Burcu, öncelikle gözün aydın, karmik bir durumun içerisinden çıkıyorsun fakat bazı toparlaman gereken durumlar söz konusu. Burada Oğlaklar 2'ye 3'e ayrılabilir arkadaşlar. Burçlar ve dekanlara göre de bir ayrılık var ama bunu normalde bu kısa vadeli açılımlarda yapmayı çok bulmuyorum aslında. Şimdi burada hani şu etkili burçlar olan şu dekanlar, yani bunları söyleyebilirim. Ama burada daha çok hani mesela terazi etkili olanlar varsa, yay etkili oğlaklar varsa ekstra bir şanslı olacaksınız ama hani bu 7 günlük bir açılım olduğu için burada bunu söylemek doğru değil. Şu an videoya denk gelen arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Burada arkadaşlar karmik bir durum bitiyor. Yani hayatında pek çok şeyi öldürüyorsun ve yeniden bir doğuş var açıkçası. Hani yeniden küllerinden doğmak. Yeme içme alışkanlıklarını değiştirebilirsin, iş yapış şeklini değiştirebilirsin. Birazdan zaten detaylara bakıyor olacağız. Burada ağır karmik bir durum. Dediğim gibi özellikle akrep etkili olanlar, su etkili olanlar, ekstra bir sıkıntılı süreçler içerisinde olabilirsiniz hali hazırda da. Fakat burası değişecek. Yani önümüzdeki 7 günlük süreye aldık arkadaşlar. Bu hatta 6 gün, belki 6 saat içerisinde çok müjdeli bir haberin geleceğini ve artık burada mantığını çalıştırmanın senin için çok daha sağlıklı olabileceğini söylüyor. Mantık derken hani sen zaten mantık insanısındır ama hani burada bir karmaşa da söz konusu açıkçası. Şu şekilde ilerleyelim. Parça böyle gelsin. Evet, burada kariyer hayatınla ilgili çok ciddi bir dönüşüm var. Kupa dokuzlusu, kılıç ikilisi ve dünya kartı.
Şimdi arkadaşlar pek çoğunuz hala şu an bir sıkıntı içerisindesiniz. Fakat sevgili Oğlak Burcu aynı anda pek çok şeyi idare etmek durumundasın da. Yani hali hazırda da bu devam ediyor. Sağlık konularından da bahsedeceğim. Şimdi burada kariyer hayatın ile ilgili çok önemli bir geçiş içerisindesin sevgili Oğlak Burcu. Aynı anda iki işi yapmak ya da iki işten birine karar verme durumları var arkadaşlar. Onu mu seçmeliyim, bunu mu seçmeliyim? Bu aşk hayatın içinde geçerli, bağlı olduğun yer içinde geçerli. Örneğin başka bir yerde yaşamak istiyorsun fakat ailem burada, nasıl gitmeliyim? İki iş var kafanda, hangisini yapmalıyım? Yani dünya kartıyla bitirdik arkadaşlar yani burada. Şimdi şunu da çok merak ediyorum ve kupa ikilisi. Yani burada nasıl bir şey çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Bak destenin altında da değnek kraliçesi sevgili Oğlak Burcu. Burada şöyle bir şey çıktı. Yine geçtiğimiz 7'li vadelerdir emek verdiğin 7 ay özellikle arkadaşlar toprak olduğu için. Şimdi burada 7'li vadelerdir 7 aydır emek verdiğin konuyla ilgili bir hak ediş var. Artık önünü görmeye başlıyor olacaksın. Hani böyle bir şey vardır ya, ya ben aslında onu da yaparım, bunu da yaparım. Ya da bunu seçerim ama hani şurada bir haber gelmesi lazım, bir şeyin bir sonuçlanması lazım dediğim bir konuyla ilgili bir sonuçlanma var. Büyük bir kısmınız geçmişi tamamen bırakıp dün dahil olmak üzere tamamen bırakıp yepyeni bir şeye, yepyeni bir yola çıkacaksınız arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var. Diyor ki hayatında iki yol, iki yöntem ve iki seçenek var. Sen şu aşamada hangisini seçersen seç senin için bereketli olacak. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım, şunu mu yapayım? Ve burada 7 günlük süre içerisinde ve hatta önümüzdeki 20 günlük süreyi de kapsıyor olacak. Ve hatta arkadaşlar 20 Mart ayının kaçı? 4'ü 5'i. Şimdi 22 Mart ve 26 Mart tarihine kadar, hatta 21 Mart dünya kartı ile birlikte 21 Mart tarihi artı eksi olarak alabilirsin. Bu tarihten itibaren hayatının geneli aşk, ilişki, kariyer, özellikle kariyer hayatın hangi tarafa gidebileceğini net bir şekilde belirliyor olacaksın. Fakat burada şöyle bir durum var. Diyor ki hangi tarafı seçersen seç her iki yolda senin için bereketli olacak. Bir tarafta sanatsal konular olabilir, yeteneğini kullanabileceğin spiritüel alanlar olabilir. Diğer bir tarafta ise yani bu sosyal medya da aynı şekilde, yani dünya kartı, dünyaya açılmak, sosyal medya ile alakalı işler yapmak, kupa ikilisi yeteneklerini kullanmak, kupa dokuzlusu. Bazılarınız yemek sektörüyle ilgili, sanatla ilgili, müzik, resim, hiç fark etmez. Moda sektörü de olabilir, hiç fark etmez arkadaşlar. Bir taraftan da böyle birazcık daha mantık ama aslında ben burada her iki yolun da senin için çok daha sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. Burada bir lezzetin artması da var, yani hayattan tat ve keyif alma noktasının artması da var. Yani burada hani bir taraftan duygular ve bir taraftan mantık dediğim bir durumun içerisindesin. Fakat bu her ikisi de dengeye gelecek ve burada gerçekten ne dilersen o. Oraya da gitsen bereketin gelecek, bu tarafa da gitsen bereketin gelecek diyor. Burası çok güzel. Çok güzel. Yani burada aynı zamanda iş teklifinin gelmesi, iki farklı kişiden hatta 3 farklı yerden iş teklifi gelebilir. Bir sponsorluk, bir teklif, bir anlaşma gerçekleştirebilirsin. Tabii ki herkesin bireysel olarak hayatında farklılık gösterecek. Bir kısmı zaten ben kendi işimi yapıyorum, yani birine ihtiyacım yok falan diyorsan da işte orada diyor ki bak nereden gidersen git senin önün açık artık bu saatten sonra. Önün açık. Seçtiğin yol senin için çok daha hayırlı ve bereketli olacaktır. Zaten 21 Mart yani dünya kartıyla birlikte bunu aldım. Dediğim gibi yine artı eksi olarak alabilirsiniz. Zaten asıl yolunu seçip asıl yoluna karar vereceksin dedi arkadaşlar. Şimdi ay burası çok güzel bitti ya. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Şimdi burada baş rahip ve keşiş arkadaşlar, bazı önemli kişiler ile önemli görüşmeler yapacaksın. Bunlar miraslı konular olabilir. İşini halletmek istediğin kişiler, Mart ayının 21'i ve 21'inden sonraki süreçler. 25, 5'i civarı aynı şekilde. Ne bileyim işte bu bir muhasebeci de olabilir, avukat da olabilir. İşini halletmek istediğin biri de olabilir. Bir şirket sahibi de olabilir. Önemli kişilerle önemli görüşmeler de yaşayacaksın. Ve burada bir tamamlanmak var. Beklediğin evraklar varsa bunlarla ilgili güzel gelişmeler de olacak senin için sevgili Oğlak Burcu. O zaman karşılayalım bakalım. Ama burada zaten çok kararlısın. Çok kararlısın. Çok kararlısın. Başarı odaklısın. Sana asıl başarıyı getirecek olan da bu ve iletişim dilin.
ve iletişim dilin sevgili Oğlak Burcu. Kova beşlisi, yani ne kaybettiysen kaybettin, bitti gitti hatta diyeceksin artık. Yani zaten kılıç olmasını ben çok seviyorum. Hani tamam, burada her tarafım delik deşik yara bere içindeyim ama hani bir ayağa kalkıyorum. Yani burada popülerleşmek, dünyaya açılmak, enerjinin yükselmesi, çok çok güzel etkilerden bahsetti arkadaşlar. Şimdi burada sağlığa söyleyelim. Sağlıkla ilgili şimdi şöyle, bazılarınızda kafa bölgesiyle ilgili ve birazcık atalet ve dinlenme ihtiyacı çok yüksek olacak. Şimdi burada kılıç dokuzlusu, ölüm kartı, kılıç ikilisi, bunları nasıl alalım? Şimdi bu duygusal olarak da bir isteksizlik de seni birazcık yoklayabilir fakat bu durum geçici olacaktır. Geçici olması için bunun üzerine gitmen. Yani ne bileyim, işte deniz kenarında vakit geçirebilirsin. Tabii ki bireysel olarak yani herkesin zevk alacağı noktalar farklılık gösterecektir. Hani mesela burada bir iştahın artması da var. O iştahının artmasını çok daha sağlıklı besinler tüketerek kendini o enerjiyi çalıştırabilirsin. Ama bunun gölge tarafına düşersen de çok abur cubur yeme iştahın artabilir, işte onu yiyeyim bunu yiyeyim gibi etkiler altına da girebilirsin. Yani burada temiz tarafta kalmak, yani ne bileyim işte böyle değerli taşlarla vakit geçirebilirsin. Denizden ya da ya denizden bir taş al mesela, onun enerjisi çok rahatlatır, yani iyidir. Deniz kenarında zaman geçir, balina sesi dinle, deniz sesi dinle gibi, toprakla haşır neşir ol, çıplak ayakla toprağa bas gibi buraları birazcık bu şekilde sağlatmak lazım açıkçası. Şimdi burada psikolojik rahatsızlıklar, geceleri uyuyamama ile ilgili sıkıntılar olabilir ve burada kafa bölgesiyle ilgili göz kulak rahatsızlıkları, fakat bu durum geçecek. Özellikle 21'i ve civarı Mart ayının, hani 7 günlük süreyi aldık ama bu etkileri de görmeye başlıyor olacaksın. Daha çok ben seni duygusal olarak kötü hissettim. Bir de bel ağrıları arkadaşlar. Bel kemik rahatsızlıkları, yani sırt bölgesi bel kemik rahatsızlıkları, kuyruk sokumu, gözlerle ilgili her türlü sıkıntıya dikkat edin. Hani böyle yüzüne krem sürersin, işte gözüne gelir gibi ufak büyük her türlü etkiyi baz alabilirsiniz arkadaşlar. Aslında bunun üzerine kart çekmeye gerek yok ama şöyle bir bakalım. Tılsım kralı, sekizlisi, kahyası. Şunun üzerine bir alalım bakalım. Burada yetkili biriyle çatışmamaya dikkat et. Güç mücadelesine düşmemeye dikkat et. Güçlü kişilerle evet güzel destekler alacaksın ama birisi seni paranla, parasıyla ya da gücüyle baskı altına sokmak isteyebilir. Ya da seni verimsizleştirmek isteyebilir. Birazcık seni kararsızlığa sürükleyebilir açıkçası. Buna karşı dikkat etmende fayda var sevgili Oğlak Burcu. Buna karşı dikkat etmende fayda var. Bir de bazılarınıza araç alma, araç değiştirme gibi konular gündeminize gelebilir arkadaşlar. Bir de kendi gölge yanınıza dikkat edin. Şeytan kartı ve dengeyle birlikte. Kendi gölge yanına da dikkat et. Yani manipülasyonlara yenik düşme, işte tüm bu güzel enerjinin gölge tarafını kullanmamaya dikkat et. Zaten bir şey yapamam, iyice dipteyim. Çünkü bazılarınız gerçekten şu an çok ciddi bir sıkıntıda. Borç olabilir, sağlık konuları olabilir. Hani burada o tarafa düşmemeye dikkat et açıkçası sevgili Oğlak Burcu. Onun dışında zaten sürecin gördüğün gibi çok ama çok güzel. Şimdi burada tılsım kralı, şeytan kartı, yani diğer etkiler birlikte şunu söylemek istedim. Yani burada birileri seni parasıyla ve gücüyle kandırmak isteyebilir, etkileyebilir. Yani o tuzaklara karşı dikkat etmende fayda var açıkçası. Peki bir diğer mesajlara bakalım. Sevgili Oğlak Burcu arkadaşım, hemen bir aldım arkadaşlar. Ve başarı meleği arkadaşlar. Başarı, hedeflere ulaşma ve odaklanma. Bir tane daha alalım. Şöyle bir bakalım. Neden şöyle alalım ya? Böyle bir içimden geldi. Ve şifa ile iyileşme, yenilenme ve sağlık dedi. Bir de şuradan alalım. Eksik kalmasın. Çünkü herkes de aldık arkadaşlar. Oğlak burçlarında eksik kalmasın. Hemen bir alalım. Ve dostluklar. İyi geldiğini düşündüğüm birinden yardım almak, manevi destek, manevi destek, derdini paylaşacak birine ihtiyaç duymak. Evet, biraz dertleşmeye ve içini dökmeye ya da içinde bulunduğun durumu anlamlandırmaya çok ihtiyacın var. Güvendiğin kişilerle tabii ki paylaşabilirsin, konuşabilirsin ya da dua edebilirsin sevgili Oğlak Burcu. O şekilde de kendi maneviyatını da güçlendirebilirsin. Ve sağlıklı kalp. Kalbini kapatmak, duygularını gizli yaşamak, içinden geçen hisleri saklamak. İşte bunu da içinden geçen hisleri saklamak yerine tam
burada kupa ikilisi gibi paylaşımda olmak, gerçek duygularını dışa yansıtmak çok önemli olacak. Çünkü bazılarınız bundan dolayı da bazı şeyleri kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok küçük bir destek söylemesiydi. Yani sağlıklı kalp. Yani burada kalbini saklıyorsun. Kalbine iyi bak diyor. Yani seviyorsan söyle hak edene. Sana iyi gelen şeyleri yap diyor aynı zamanda yani. Kalbini saklama gereği duymuş olabilirsin tabii sevgili Oğlak Burcu. Peki arkadaşlar, mesajlar bu şekildeydi. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Sağlık, huzur, bolluk, bereket hayatına tezahür etsin. Buraya kadar geldiysen abone olmayı unutma ki bu güzel enerjilere sen de dahil ol. Alma verme dengesini sağlayalım. Yorum yazmayı ve mesaj bırakmayı bırakma sevgili Oğlak Burcu. Dinleyip kaçmak olmaz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.